Merhaba. Ayhan müziği dinleyeyim dedim hemen. Merhaba. Harikasınız. Bakın sizin için size dedim ki Songül Hanım'a saçın divası diyorlar dedim ve Diva Yorgun'la çaldım, başladım sizin için. Çok teşekkür ederim. O saçın kraliçesi. Saçın kraliçesi. Evet, evet. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız Songül Hanımcığım? Hoş bulduk tekrar. Çok iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız oralarda? Vallahi biz de iyiyiz, fena değiliz. Bugün biraz hava sıcak ama maalesef o sıcak havaya uygun bir güneş yok. Güneşsiz bir Londra günündeyiz. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da hava böyle hafif serin. Üzerinize bir hırka alın. Ama güzel bir hava var. Bulutlu. Yani aslında Londra havası. Bugün öyle. Bugün Londra havası. Evet evet. Bugün aynıyız. Bize bağlanıyorsunuz diye bugün havayı da senkronize ettik. Aynen. Şu an öyle hakikaten. Bulutlu, puslu, yağmur yağabilir, hafif üşütüyor. Londra gibiyiz. Evet, bugün öyle. Şimdi biz sizinle tabii daha önce bir kez yayın yaptık. Oradan dinleyicilerimizle tanıştınız. Ama şöyle kısaca bugün Songül Alçı'yı biz nasıl tanıyalım, nasıl bilelim? Evet, saçın kraliçesi diyorlar. Çünkü bu konuda gerçekten çok başarılısınız. Şöyle birazcık ne yaptığınızı bize anlatır mısınız? Yeni sizi duyacak olanlar için. Şu anda mesela arabasında giden beyefendi için ya da hanımefendi için. Peki. İsmim Songül Alcı. Türkiye'de 23 yıldır saç ekimi yapan bir kliniğin yöneticisiyim. 23 yıldır. Çok uzun yıllar ve evet. çok büyük bir tecrübe söz konusu yani. Teşekkür ederim. Biraz öyle tabii. Zaten bir işte 26 seneye falan dayanıyor Türkiye'de saç ekimi. 27 seneye belki. Dolayısıyla 23 yıldır ben de bu işin içerisindeyim. Bizzat hem ameliyatlarında bir sağlık personeli olarak ve sistemin yönetiminde. Ve biliyorsunuz ki saç ekimi deyince Türkiye bir saç ülkesi. Kesinlikle. Yurt dışından yurt dışından da gerek kendi Türk insanımız, gerek yabancılar, o ülkeye özgü oranın vatandaşları çok fazla talep ediyorlar saç ekimi. Sonuç olarak da Türkiye yurt dışında da bir saç ekimi ülkesi olarak bilinmeye başladı. O yüzden de sirkülasyonlarımız yurt içi yurt dışı çok fazla. Dediğimiz gibi böyle saçın kraliçesi içeride dışarıda böyle lakaplar da uyduruluyor. Sağ olsunlar. Dolayısıyla hani işimiz sağlık, asıl işimiz saç ekimi. Tabii ki estetik cerrahi, obezite cerrahi, diş vesaire gibi birçok üniteye sahibiz. Ama bugün Ekim'de saç ekimi zamanı değil, saç konuşacağız. Öyle mi oluyor? Saç ekim mi diyorsunuz? Tabii. Ekim'de ekim zamanı diyoruz. Oo, tamam o zaman. Gerçekten de o zaman çok güzel bir yayına denk geldi. Düşünenler varsa hemen bu konuda kulaklarını açsınlar. Neden Ekim özellikle Songül Hanımcığım? Neden? Çünkü yazdan çıktık. Sonbahardayız. Sonbaharda saçlarımız dökülürler. Yani doğaya çok uyumlu hakikaten değil mi? saçlarımız. Yaprak döker gibi bizim saçlar da dökülüyor. Doğru. Aynen. Tabii yazın travması. Denizin, havuzun, özellikle sıcağın, güneşin derken bir travmaya maruz kalıyor ve sonbaharda hakikaten yoğun dökülmeler yaşıyor. Tabii bu dönemlerde tedavilerin zamanıdır da aynı zamanda saçım dökülüyor diyen kliniğedir. Ama onun dışında bir de yaz geçti, düğün, bayram, eğlence, havuza girdim, benim saçlar biraz seyrek, bu sene ektireyim, seneye bunu yaşamayın diyenler var. Evet. Saç ekimi bir de sonucu uzun süren bir işlem, ameliyat diyelim. Dolayısıyla bugün saç ektik, yarın saçlanmıyoruz. Bir 6 aydan sonra 10. aya kadar artık hani sonuçların belli olduğu zaman. Dolayısıyla yaza saçlanmak için şimdi yoğun zaman. Hani bizim sezonumuz başladı Eylül'le birlikte. Ekim'de ekim zamanı diyoruz. Yaza saçlanmak, yazın saçlı olmak için. Ahmet Bey'in hemen bir sorusu var. Yeriniz nerede diye sormuşlar. Böyle araya bir hemen lokasyon bilgisi girelim mi Songül Hanım? Girelim tabii ki. Ben İstanbul'dayım ve Kadıköy'deyim. Ahmet Bey beni her zaman arayabilir. Ayrıca Songül Alcı her transplant şeklinde sosyal medyadan takipler edebilirler. Bizi takip de edebilirler. Yani Songül Alcı diye Google'a yazmanız yeterlidir bizi bulmak için.
Evet. Onu söyleyeyim. Kadıköy'de Türkiye'nin büyük bir özel hastanesinde bir kattadır bizim kliniğimiz. Hastane içerisindeyiz. Onu da söyleyeyim. Son derece güvenli şartlarda estetik cerrahıyla, dermatoloğuyla büyük bir kombinasyon burada saç ve saç sağlığı için çalışıyor. Dolayısıyla Ahmet Bey beni mutlaka bulur, arasın. Evet, Songül Alçı Hair Transplant olarak beni Instagram takip edebilirler. Evet, özellikle evet. Instagram sayfasından şu anda mesela bir bakın, bir araştırın. Yani sonuçta bu alanda da çok sayıda iş yapan ve bazıları da maalesef işini layığıyla yapmayan, hatta böyle merdiven altı diyebileceğimiz iş kolları var. O yüzden bakın hangisi aklınıza yatıyorsa, hangisi size güven veriyorsa, hangisi sizi gerçekten hani tatmin edici sonuca ulaştıracaksa ona gidin. Değil mi Songül Hanım? Yani burada önemli olan, ilk yayınımızda da bunun altını çok çizmiştik. Bunu insanlara empoze etmek. Yoksa burada koşun hadi Songül Hanım'a gidin demiyoruz. Doğru olanı seçin istiyoruz. Şimdi bizim iyilerden biri olduğumuz zaten rüştümüz ispatlanmış ve dolayısıyla 23 yıldır bu işi yaptığınız için. Evet. Çok şükür tabii ki. Yani Sağlık Bakanlığı'nca, Turizm Bakanlığı'nca yurt dışından hasta alan biriler olarak belli hastanelerde görev yapan, ismi bilinen insanlar olarak, dolayısıyla bizler böyle televizyonda, gazetede, radyoda bu bilgilendirmeleri yapabilecek insanlar. Hani bakın hangisi iyiyse tabii ki, ama hangisi iyi nasıl bileceğim ve nasıl bakacağım konusunda isterseniz dinleyicilerimize bir şeyler söyleyelim. Lütfen. Biz bu saç ekimi, yani saç güzelliğimizin en önemli unsuru, estetik güzellik kaygısında en baştaki sorunumuz, önce bir saçımıza bakıyoruz. Tabii diğerlerine de bakıyoruz ama saç ekimi özellikle erkekler için çok önemli bir aksesuar ve bunu talep edenler yurt içi ve yurt dışı çok fazla. Ben biliyorum ki özellikle yurt dışında çok fazla. Tabii ki bunun bir siyasi, ekonomik kanadı falan var. Onlar başka türlü konuşulur. Bunu zaten özellikle Türk dinleyenlerimiz tahmin ediyorlardır yurt dışındakiler. Ama hani bazı reklamlar var hakkımızda. Vay o ona şu olmuş, o çim adam olmuş, o ölmüş, o gitmiş ama bilmem ne olmuş gibi. Ama her tıbbi ameliyatta böyle riskler her zaman söz konusu. Bütün doktorlar risklerden bahsederek sizi operasyon alırlar. Değil mi? Tabii ki. Yani şimdi şuna girecek olursak, tıbbi operasyonlara baktığımızda zaten komplikasyon riski vardır. Hani çok basit, içtiğiniz evdeki ağrı kesicinin de bir riski vardır. Bunu biliriz ya hani ana olarak, bilgi olarak. Yani şunu kırdım, içi verdim bir tane. Onun da bir riski var. Bunu biliyoruz. O yüzden ameliyatların da tabii ki riski var. Ve bu riskin bir yüzdesi var. Yani yıllık bir ortalaması var. Bir ülkede diyelim, bunu ülkeyi baz alalım. İşte bilmem kaç milyon ameliyat yapılıyorsa bunun şu kadarı komplikasyon verebilir. Şimdi zaten veriliyor. Zaten hastanede herhangi bir branşta, diğer branşlarda da yani kardiyoloji, üroloji vesaire vesaire. Tabii ki başımıza kötü şeyler gelebilir. Hastaneler bunlar için. Şimdi bunları içinden alıp da zaten rutinde alan şeyi siz şimdi deseniz ki yahu birileri çıkıp da işte kulak burun boğaz işleminde ya da kardiyolojide ya da ürolojide bir branşta birkaç hastanede olan ölümü durmadan medyada köpürtürseniz vay diye o ameliyattan korkmaya başlayacağız. Yahu zaten hastane içlerinde öyle şeyler olabiliyor. Rutinde bir komplikasyon riski oranı zaten var. Ama hani korona mevzusu gibi her gün televizyona verirseniz gripten ölenleri, herkes korkmaya başlar grip olmaktan. Evet, hani bir sıradan varken. Bunu ona benzetin. Dolayısıyla bu işin biraz siyasi kanadı var. Dolayısıyla ekonomik kanadı olduğunda rutinde başımıza gelebilecek. Diğer branşlar içinde genel konuşuyorum şeyler. Öldü ya da bak ne oldu diye böyle herkesin başına bu geliyormuş. Hayır, böyle bir şey yok. Rutini devamlı oluyormuş gibi ortaya çıkarırsanız insanlar korkar tabii. O yüzden bunları geçiyoruz. Bunları hiç itibar etmeyin. Bunların başka sebepleri var. Konuyu değiştirelim. Biz iyi taraflarından kötü şeyleri konuşmayalım. Sizden mutlu ayrılan hastalardan, danışanlardan bahsedelim. Mesela benim aklıma hemen şöyle bir soru geldi. Biraz konuyu da böyle tatlı bir yerden toparlamak adına. Size gelen en genç hastanız kaç yaşındaydı? Böyle çok merak ettim. Yani kaç yaşında? Saç ekimine şimdi en genç değil
de en ileri yaşı belki konuşmak lazım. İkisini de en merak ettim. baktığımız zaman Aslında hem şimdi, genç hem de ileri yaş. İkisini de merak ettim açıkçası. Şimdi en gençe baktığınızda Eser Hanım şu an saç dökülmesi problemlerine baktığımızda günümüz yaşam tarzında çok erken değil mi? Günümüz koşulları tabii 17 yaşlarında saç dökülmeleri başlıyor. Evet, çok erken. Yani hani diğer tıbbi sorunlara hani bir çocuğun da bir tatsızlığı olabiliyor. Bu başka bir konu tabii. Bu dermatolojinin, endokrinolojinin başka bir konusu. Ama hani saç dökülmesi tipik baktığımızda 17 yaşında başlıyor zaten. Dolayısıyla 17 yaş geliyor tabii. Bu zaten bu başlangıç. Tabii herkes de 17'de başlamıyor. Ama en genç tabii ki çok ileri yaş, 70-80 yaşlarımızda hastalarımız da var. Var mı? 70-80 yaşında. Tabii ki var. Şöyle diyor yani. Aa, amcam şöyle diyor, ben yıllarca böyle saçsız dolaştım, artık kendime yatırım yapma zamanı hiç de geç değil deyip size gelenler var yani 70-80 yaşında da. Aynen öyle ama artık ne yapıyoruz Eser biliyorsunuz ki yaş sormuyoruz, artık yaş almak var, yaşlılık yok. Doğru. Ve estetik cerrahinin bu kadar gelişmesiyle biz ruhumuz genç, evet bedenimizde de fiziksel görüntümüzde de bir sorun varsa hoşumuza gitmeyen, onu da eğer yaşımıza uygun hale getirebiliyorsak, biraz geri alabiliyorsak 75 yaşında amca demiyoruz. Demiyoruz. Evet. Abilerimiz belki diyebiliriz. Abiler tabii ki yani yaşı tabii ki var ve saçlarını ekiyoruz, son derece güzel saçlara sahipler. Yeter ki ruhumuz genç olsun. Estetik cerrahi zaten imdada koşuyor yaş ne olursa olsun. Doğru söylüyorsunuz. Gerekli sorunlu alanı da tamir ettiğimizde yaşamak ne güzel. Son derece keyif verici. Son derece iş ve sosyal hayatınıza, özel hayatınıza katkılarda bulunan bu ameliyatlardan çekinmeyin ve doğru yeri bulduğunuz sürece son derece doğal sonuçları var. Doğru yeri nasıl bulacağıza bağlayalım mı? Lütfen. Şimdi tabii ki bu iş ticari de bir iş değil mi? Yani sağlıkta da tabii ki birileri para kazanıyor. Bunun bir bedeli var. Evet. Fakat şimdi günümüz şartlarında öyle bir hale geldi ki gereklilik varsa hasta estetikte dahi yani gereklilik varsa işleme yatırılmıyor da hasta talebine göre işlem yapılıyor ve bu noktada sorun yaşanıyor. Hasta çok istiyor ama uygun değil yani. Bir o nokta var. Önce tabii uygunluğa bakmak lazım değil mi? Her hasta uygun olmayabiliyor. Tabii ki. Şimdi Google'a baktık, saç ekimi ya da sizler de hair transplant yazdığınızda önümüze çıktı, en başta çıktı. Bu en doğru yer demek değil. Bir kere çok reklamı var. Bu en doğru yer demek değil. Bir kere hastanede ve hastaneye bağlı bir yerde olmanız şart. Evet, bu bir. Hastane, İkincisi doğru. Sağlık Bakanlığı işte bu tip size karşı yapılan sağlık ve sağlık sistemine karşı yapılan bu böyle hani ne derler kötü reklamlar diyelim hakkımızda biraz zarar vermek için bunların önlemini almak için tabii ki hemen ruhsatlandırmalar yaptı. Yani yurt dışından hasta alanlar için TURSABO belgelendirmeler yaptı. Biz web sitesine bakıyoruz. Şimdi Instagram çok popüler, bakıyoruz kimlik kartı oldu bakalım bunlar kimmiş. Dolayısıyla biz bu bakanlığın kodunu görmediğimiz yere başvurmuyoruz. Bakanlığın kodunu gördüğümüz zaman burası ruhsatlı, Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı, Ticaret Bakanı. Demek ki bunların izleniminde kontrollü ve uygun bir yer benim gidip işlem yaptırmam için ve bu hastanenin yeri ya da hastanede bir yer. Ne şekildeyse çalışma şekli. Bir yere gittiğimizde olay bitmiştir. Tabii ki bir doktor göreceğiz herhalde. Yani bu bir ameliyat ve estetik cerrahinin bir ameliyat olduğunu unutmayın. Protezler gibi, liposuctionlar gibi, karın germeler gibi estetik cerrahinin bir ameliyatıdır saç ekimi. Bunu sakın böyle diğer basit güzellik salonlarında ya da kuaförlerde yapılan bir hizmetmiş gibi ya beni şuraya götürdüler, ameliyat ettiler, yaptı işte arkadaşlar. Sakın böyle bir işe girmeyin. Hastane içerisinde hastane kağıtlarını imzalayarak web sitesinde ve belgelerinde kod girdiğiniz yerlere başvurun, gerisini onlara bırakın. Evet. Bunu böyle eleyin lütfen. Hastane ortamı çok çok önemli. Onun altını mutlaka çizelim. Eğer böyle düşünenler varsa saç ekimi konusu. Öncelik böyle hastane ortamının ve tüm koşulların uygunluğu diye tekrar belirtmiş oldunuz siz de. Tabii.
hastane koşulları, ama biri elinizden tutup hastanede kiraladığı bir odaya götürmesi değil. Hastanenin yeri, hastanenin kağıtlarını, hastanenin onamlarını, yani çatısı altındaki olduğunuz hastanenin belgelerini imzalayın. Yoksa gel şuradaki hastaneye gidiyoruz, orada bir odaya giriyoruz yapmayın lütfen. Sonra ne oluyor? Mağdur oluyorsunuz, mutsuz oluyorsunuz. Tamam. Sizin gibi binlerce, çünkü Türkiye'ye 2 milyon kişi geliyor saç ekimi için. Geçen senenin istatistiği bu. Ve 2 milyon kişi. Evet, her yıl arttırmaya çalışıyoruz. Bu ülkemizin sağlık konusundaki tabii ki bir gururu sağlık sisteminin. Yani saç ekimi derken, yani ben hastanecilik adına söylüyorum. Bu saç ekimi olur, diş olur, obezite olur, dediğim gibi üroloji olur, kardiyoloji olur. Bu milli bir işimiz bizim. Sağlık ve hastanelerimiz, hekimlerimizin kalitesi. Siz şimdi seçiminizi iyi yapmaz, merdiven altına gider mağdur olursanız, siz mutsuzsunuz, diğeri mutsuz, diğeri mutsuz. Türkiye'ye gitmiş, saç ekimi yaptırmış, çim adam olmuş, çok kötü olmuş, Türkiye'de iyi yapmıyorlar. Yanlışınızla gördüğünüz gibi bir zinciri bozuyorsunuz. Hepimiz, yani yurt dışındaki Türklere de ayrıca bir sesleniyorum yani. Hakikaten ülkemizi bu anlamda da sahiplenmek lazım. Doğru yeri seçin, dolayısıyla iyi sonuç alın, mutlu olun. Bir de hakikaten orada bir reklam panosu gibi geziyorsunuz. Evet, saçını nerede yaptılar diye soruyorlar. Türkiye'ye gittim. Tabii. Evet. Türkiye'ye gittim. Saçımı yaptırdım. Türkiye'ye gittim. Ameliyatımı oldum. Türkiye'de dişçime gittim. Çok güzel yaptı. Vay Türkiye çok iyiymiş. Dolayısıyla bir vatandaş olarak da görevimiz, bizler bunu hem sağlıkçı, hem turizmci, hem de böyle milli duygularla yaptığımız bir iştir sağlık turizmi bizim. O yüzden hani yapılan reklamların biz ne maksatla yapıldığını çok iyi bildiğiniz gibi korkmayın. Sadece doğru yeri seçin. Doğru yeri de ruhsatlarına bakın. Hastanede olun. Hastane kağıtlarını imzalayın. Çok bildik kişilere bir sorun. İnternette bakın. Birkaç yere sorun. Derken zaten doğruya erişin. Doğru yeri bulurlar. Songül Hanım, işinizi çok seviyorsunuz değil mi? Çok. Yani ben herhalde hissediyorum ki işinize ne kadar tutkuyla bağlı olduğunuzu. Sağ olun. Ben herhalde yani hani böyle sorarlar ya günlük hayatımızda bu iş olmasa ne yapardınız? Evet, ne yapardınız? Bazen ya hayır yani ben bir sağlık yönetimi için doğmuşum. Hı-hı. Gerçekten güzel, söylüyorum. Bunu güzel. Şu an biz burada bir radyoda ben sağlıkçıyım konuşuyorum falan diye değil. Ben hastaneye girdiğimde benim hayatım başlar. Böyle hani o sedyeleri falan gerçekten söylüyorum. Böyle duvarını öpeceğim, sedyeleri öpeceğim çok falan gibi. Hani ben buranın insanıyım. Yani ben burada yaşarım ki benim 23 senelik tabii saç ekimi geçmişimden birkaç sene öncesi de var tabii. Yani 23 sene diyorsunuz da siz o zaman 5 yaşında falan başladınız Songül Hanımcığım yani. Ama yaşı konuşmuyoruz dedik Eser Hanım yani. Artık konuşmuyoruz. Ben burada size bir iltifat yapayım dedim yani. Çok teşekkür ederim. Artık yaş sormuyoruz. Biz estetik cerrahiyle ilgilenenler bunları da ayrıca aşılamaya başlıyoruz. Sen kaç yaşındasın ki? Özellikle bir kadına sormak. Bir de zaten benim yayınımda da benim dinleyicilerim de çok iyi bilirler. Ben hep şey diyorum. Ben yaşımı aldırdım. Hani herkes kaşını aldırır, yağını aldırır. Ben de yaşımı aldırdım. Yaş çok önemli bir mevzu değil. Kapatalım diyorum. Yani çünkü zaten her sene değişiyor. Yani bu sene 28'sin, seneye 29'sun, sonra 30'sun. Sürekli değişen bir şey. Nasıl güvenelim biz bu yaşın gerçekliğine? Ya ben salalım gitsin. Şimdi ben hep 25'im bence. Süpersiniz. Fakat işte soruyorlar kaç senedir bu işi yapıyorsun. Orada hemen biliyorum arkadan yaş sorusu gelecek. Ben de diyorum ki sormayın, kadına yaş sorulmaz. Sorulmaz. Bence de sorulmaz. Kesinlikle. Evet. Biz estetik işlerle uğraşıyoruz. Yaş soranları yani yaşla olaya girenleri de artık böyle değiştirmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Yani insanları hakikaten evet insanlar artık sen kaç yaşındasın ki ne bırakalım hakikaten. Evet. Bu arada dinleyicilerimize bir merhaba diyelim mi? Nereden bizi dinliyorlarmış? Hem de bir soluklanmış olursunuz. Olur mu? Tabii ki. Evet, mesela bizi şu anda yollardan dinleyenler var, araçlarında. Ipswich, Norwich bölgesinden dinleyenler var. Bunun dışında tekrar mesela otobüs şoförü hanım bir dinleyicim var şu anda. O kırmızı otobüsleri kullanan Süreyya Hanım'ın kulağı bizdeymiş. Otobüs şoförü adam. Evet. Selam olsun ona o zaman. Bir hemcinsimiz Londra'da otobüs şoförü aynen bizi dinliyor. Ona da selam verelim Süreyya Hanım'a.
Kız kardeşler birbirimizi destekliyoruz. Evet, sisterhood, aynen. Evet. Kız kardeş Değil mi? dayanışması. Sevgili Kader bizi Wood Green, Haringey oradan dinliyor. Mahmut Bey bizi Haringey'den izliyor ve dinliyor. Ve Murat Bey bizi dinliyormuş. Murat Kaplan şu anda yollarda, kulağım sizde diyor. Kolay gelsin Songül Hanım, iyi yayınlar demiş size. Bir de Çok teşekkür ederim. Ona da kolay gelsin. Evet, Murat Bey'e de kolay gelsin. Bilmiyorum, Murat Bey gerçekten sizin hastanız mıydı? Çünkü espri mi yapmış gerçekten mi bilmiyorum ama hani saç ekiminde en genç hastanız kimdi diye sordum. En geç bendim demiş. Evet, yani öyle diyelim tabii ona da. Yani o kendini nasıl hissediyorsa öyle diyoruz. En genç hastalardan biri. Hastası bu arada. Biriydi. Gerçekten Murat Bey'in saçlarında da parmağınız var mı? Parmağımız var, evet. Geçen programımızda da bazı hastalarımız bağlanmıştı, sağ olsunlar. Biz hastalarımızla evet hani 23 senedir diyoruz ya, hakikaten ben şimdi babaların saçını bir zamanlar ekmişiz, işte çocuklar vardı falan, işte o zaman sohbet ettik. Çocuklar büyümüş, saçları açılmış, çocukları getiriyorlar. Değil mi? Şimdi diyorum ki babadan oğula geçen bir saç ekim merkezi haline geldik. Yaşlandık ya falan gibi de bazen sohbetler ediyoruz masa üstünde tabii ki. Çünkü hastanın saçını ekmişi 15 sene olmuş. Şimdi oğluyla gelmiş, yani oğlunun da saçları dökülmüş, tedavisi ya da ekimiyle devam ediyor. Dolayısıyla biz hastalarımızla gerçekten kopmayız, bunu demeye çalışıyorum. Seneler öncesinin hastaları, onun amcasının oğlu, onun dayısının oğlu, o grup böyle arkadaşlar, çocuklar büyümüş göndermeler. Murat Bey de eski hastalarımızdan biridir. Böyle beni duyup arayınca, hastalarımız geçen programda da oldu çünkü. Çok seviniyorum, hoşuma gidiyor. Hepsinin irtibatı hala bende. De kolay gelsin dileyelim, yollardaymış o da. Songül Hanım, benim bir sorum var. Eser Rüzgar'ın sorusu var. Yani bu gerçekten benim sorum. Şimdi ben bir ara böyle nedenini anlamadığım bir şekilde kaş dökülmesi yaşadım. Konuyu kaş ekimine getirmek istiyorum. Kaş ekiminiz var mı? Şimdi saç ekim merkezleri kaş ekimi de yapar. Yapar. Sizde var mı? Fakat şimdi bizde de var. Fakat şimdi ben kaş ekimi benim çok önermediğim bir şey. Neden? Önerir misiniz, önermez misiniz? Bunu da sormak istiyorum. Ben önermiyorum. Her hastaya da yani birçok hastayı da hatta büyük bir yüzdeyi de diyorum size olmaz. Diğer işlemleri deneyin. Yani şimdi kaş için başka şeyler yapılıyor. Evet. Microblading'ler, evet, bir sürü şey var. Şimdi öncelikle kaşınızın niye döküldüğü tabii ki mutlaka bir doktora ya da işte endokrin hormonlarınızı oluşturmak üzere bir doktora ya da dermatolojiye gitmeniz lazım. Kaş dökülmesi farklı bir durum çünkü. Bu bir tarafa kalsın. Kaşım döküldü. Kaş ektireyim demeyeceksiniz. Kaşım niye döküldü diyeceksiniz. Bir sebebe gideceksiniz. Çünkü kadınlar için durum çok farklıdır. Bakın şuradan başlayayım. Biraz daha geriye alıyorum. Erkek gelir, saçım dökülüyor. Gel saç ekelim. Hani uygun sefer. Bu kadar nettir erkek tipi saç dökülmesi, ama kadında asla böyle bir şey söylemeyiz. Kadınların durumu problemdir ve uzundur. Araştırmak lazımdır. Birçok laboratuvar tahlili lazımdır. Kanı, hormonları, stres durumu, yaşantısı, her şey, diyeti, zayıflaması, kilosu, çoluğu, çocuğu, doğumu, her şeyi etkilidir. Dolayısıyla biz bunları araştırarak bir kadının sağlıklı bedende, tabii sağlıklı saçı bulunur. Kadının bakın. Erkekte sağlıksızlık değil. Bel ve sağlık sorunu var mı? Bir hormonal denge sorunu var mı? Onu araştırırız. Ya da genetikte sorunu var mı? Onu araştırırız. Tahlillere gider. Yani kaş sorunu da tahlillere gider. Onu bilin. Ekim kısmına geleyim hemen. Tabii kısa geçtiğinde anlaşılmaz ya da garip olur diye biraz çok güzel anlatıyorsunuz. Ekim kısmı ve tavsiye kısmını duymak istiyorum sizden. Kaş ekimine geldiğimizde şimdi ameliyat izlerimiz, kaza izlerimiz, çok ciddi bir kalpsizlik ve orada hadi 3 kıl olsunluk, yani yeter ki yani attık sonu, tabii 3 de değil ama biraz kıl olsun da sonradan üzerine başka bir işlem yaptırırım kısmında ben kaş ekimini sadece problemli, yani yara izi, yanık, kaza vesaire sorunlarında tavsiye ediyorum. Ama diyor ki mesela hanımlar geliyor, şu kaş ekimi diye bir şey var. Ay gelin şu üst sırayı biraz kalınlaştır. Ay şu alta biraz gir, şurayı biraz uzat. Yani kozmetik
kısmı, estetik kısmı çok doğal, ne olursa olsun sağlanamıyor. Ne olursa olsun. Çünkü saç kılı iri, kaşa, incelerini seçiyoruz biz. Bakın ki ben 23 senedir bu işte olan biri olarak söylüyorum. İncelerini seçiyoruz. Hayır. Yine de açı çok fazla tutturulamıyor. Ve doğal olmadığını düşünüp ben hastalarda bunu yapmamaya çalışıyorum. Çünkü benim doğallık en büyük sebebim yani bu işlemlere girerken. Bu nasıl olur? Mutlaka ben hastaya anlatırım. Beklentisini karşılamak açısından. Kaş hekimlerini çok doğal bulmadığım için girmiyorum. Yara izleri, ameliyat izlerinde bir kısım kaş kıllandırıp kaş bölgesini ondan sonra üzerine mikropigmentasyon denemelerini tavsiye ediyorum. Sizin için de önce tahliller, bunun nedeni kadının kaşı dökülmez bakın. Genetikte ekstra bir şey yoksa. O zaman bir kendinize baktırın tahliller. Sonra dermatoloji size evet ekibine destekleyebilirsin derse çok boşta birkaç kıl koyumu ve mikropigmentasyon. Çok başarılı yapanlar var mikropigmentasyonu. Yapacak da başka bir şey yok. Evet, peki teşekkür ediyorum bu açıklama için de. Fiyatlarla ilgili bir soru var ama galiba buna çok girmeyelim diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle, bu işin bütçesi nedir? Songül Hanım demiş Haluk Bey. Aslında fiyatları sordu bize ama çok güzel bir konu açtı yine. Öncelikle saç ekiminin fiyatları ulaşamayacağınız rakamlar değil. Bakın saçlarım dökülüyor diye kuaförünüzden başlayıp girdiğiniz eczanede ya da arkadaşlar işte kafede otururken ya da işte aile içerisinde onu al, şu şampuanı, bunu da sür, onu da yap derken dökülüyor, kalınlaşırmış, irileşirmiş. Gel şu şampuan setlerini, ampul setlerini al derken az bir durun, onun parasıyla saç ektirebilirsin. O derece diyorsunuz. Aslında o kadar abartılı yani, bir şey değil. Hayır. Abartılı değil. Şimdi işte o piyasa dedik. Herkesler işte herkes saç ekmeye başladı. Türkiye'de büyük bir piyasadır bu, nasıl derler. Yani çok fazla klinik vardır bu anlamda. Dolayısıyla hani fiyatlar herkesin ulaşabileceği fiyatlar. Bir de şimdi Türkiye'de çok fazla işte rağbet görmemiş ya da işte kliniklerimizde ben ve benim gibi kliniklerde 5-6 ay çalışmış yurt dışına seyyar bir şekilde çıkıp yurt dışında da saç ekenler zaten fiyatların düşmesine de sebep oldu. Saç ekimi evet, onlara da biraz dikkat edin, mesela onu açtı aslında. Türkler buraya geldi saç ekiyorlar. Hey, durun bakalım. Tabii ki iyisi de var ama bir dikkat edin. Hani evet, bu herkesin asla değil ama bir dikkat et. O niye öyle olmuş bir sorun yani. Öyle kolay değil. İkincisi dediğim gibi o şampuanlar, bu ampuller, şu rollerlar falan derken biraz sabredin. Çünkü bunların hiçbirinin çözümü bunlar değil. O harcadığınız bütçeyle saç ektirebilirsiniz diyebilirim. Tam bu noktada sizin bu dediklerinizle bağlantılı bir soru geldi bir hanımefendiden. Selda Hanım, merhaba diyelim ona da, ne güzel bizi dinliyormuş demek ki kulağı. Merhaba Selda Hanım. Benim bir sorum var, bu saç ektirmeyle ilgili değil ama saç bakım ve tedavisi hakkında şöyle bir şey duydum ve biliyorum demiş. Yüksek frekans cihazlar okuduğuma göre saça iyi geliyormuş, yeni saçlar çıkarıyormuş bu yüksek frekans cihazlar. Songül Hanım'ın bu konuda bilgisi var mı? Lütfen bizi bilgilendirir misiniz? Yüksek frekans dediğim işte bazı cihazlar var. Hatta bana görselini de göndermiş, şu anda görebiliyorum ben ekrandan. Saç bakımı için evet yüksek frekanslı cihaz. Acne Device diye geçiyormuş. Bu konuda sizin uzman olarak bilginizi ve fikrinizi sormuş Selda Hanım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi saç dökülmesi ve saç sorunları kozmetik diyelim, ana başlık olarak piyasasının %40'ını kapsar. Bu çok ciddi bir ekonomik piyasa olduğu için her gün bir şeyler saç dökülmesine, saç uzamasına, saç irileşmesine, neyse saçlanmaya iyi geliyor. Çıkıyor, değil mi? Birileri bir şey çıkartacaktır yani, hani işte hani birileri bir şeyler hep söyleyecek. Şimdi yüksek frekanslı cihazlar derken neyi kastediyor özellikle bilmiyorum ama şöyle bir bakalım, mantık yürütelim ki bu tip şeyler çok çıkıyor. Yani onu demeye çalıştım. Lazerli, ışıklı, titreşimli taraklar, ince aynı zamanda işte masaj yapan taraklar vesaire. Titreşim yani hareket yani kanlanma.
değil mi? Evet, Calm evet. yani şimdi böyle gidelim şöyle, aslında. gönderdiği şey de şöyle, Skin Care High Frequency Acne Device diye geçiyor. Yani titreşimi olan küçük, böyle hani diş fırçası gibi olan bir ürün düşünün. Onun işte kafasında bir titreşim yaratan bir şey var. Diş fırçasına benzeyen. Evet. Şimdi işte konu o zaten. Şimdi saç yani masajlama hareketi, yani kanlanma hareketine varır bu sistemlerin çoğu. Lazerler, ışıklar, masajlar, titretenler, sallayanların hepsi. Yani bu aslında oraya kan gitsin demektir, değil mi? Evet. Saçlarımız çünkü başımızda ve tepe noktası. Biz bütün gün ayaktayız. Düşünün. Kanlanma lazım. Kan ne demek? Yaşam demek. Doğru. Oksijen demek. Vitamin, mineral demek. Yani boruyla, şimdi bitkiler gibi düşünelim. Toprağına, yani boruyla su gitmesi lazım o bahçeye, değil mi? Evet. Dolayısıyla biz ne yaparız? Masajlayın. Yani masajı öneririz, taramayı, yani biz günlük hayatta sakın yanlış anlamayın, böyle durmadan saç tarayın istemeyiz. Ama böyle ucu top top olan güzel böyle kemik bazı tel taraklar, şimdi bu kadar o konuları açmayayım diye düz geçiyorum. Böyle saçlarınızı hakikaten şöyle bastıra bastıra cildinize tarayın. Niye biliyorsunuz? Masajlıyorsunuz. İşte o Skin Care High Device elinizde her gün sizin. Yani titreşim ve masajlama adına ne yapıyorsunuz? Mikro rollerlar mesela. Minik binlerce delik açarlar. Aslında yaraları tekrar kan hücum etsin oraya diye. İşte bu tip titreştirenler, masajlayanlar, ısıtanlar, gerenler, çekenlerin bütün mevzusu masajlama, yani kanlandırma üzerine. O zaman evinizdeki tarakla güzelce saçlarınızı böyle biraz hafif sert şöyle bir sağdan sola, soldan sağa tarayıverin. Bütün işte kanlanma tedavilerinin yerini de neredeyse bulacaktır bu. Evet, evet. Güzel. Yani biraz mantığına, şimdi bunun mantığına bakarsanız bu tip şeyleri kanlanma için bunu yapıyoruz. Ya televizyonun karşısına otururken şöyle bir saçlarınızı, şöyle bir o tokaları bir açın. Şöyle bir örtü, işte örtüyoruz hanımlar. Belki evlerinde kullanmıyor. Bütün gün saçlarını sıkmış, örtülemiş. Doğru. Çok normal. Bunları bir açın saçları. Hep sağa doğru ayırıyorsanız sola doğru ayırın. Dolayısıyla bir masajlayın, bir ovun. Kafa masajı kuaförde böyle ellediği zaman o masaj yıkarken ne hoşunuza gider. Neden? Değil mi? Kanlanma, kan, her şey kan, can, hayat. Dolayısıyla saçları kanlandırıyoruz. Songül Hanım, siz konuşurken biz böyle filmler izlerdik eskiden. O filmlerde mutlaka böyle eski, ama yani şu günümüzde değil de böyle hani yatmadan önce bir fırçayla o hanımefendi aynanın karşısında mutlaka saçlarını tarardı. Hatırladınız değil mi siz? Evet. Tabii ki. Evet. Tabii işte ki. o da yani bir şekilde saça masaj yapmak, kanlandırmak, hareketlendirmek faydalı oluyor. Sonra Evet, lütfen bunu, şimdi saçı tara dedi Songül Hanım, kanlanıyormuş. Ben saçınızı, hele tabii hanımlar olarak özellikle uzun saçlıyız, böyle çatır çutur kıra döke her gün tarayından bahsetmiyoruz. Aslında bunu tavsiye etmiyoruz. Biz saç diplerini kanlandırmak adına bu tel ve çoklu dişli taraklarla masaj olsun dip taramasından bahsediyoruz. Aha. Yani bunu aralarda yaparsanız masajlamaktan bahsettiğimiz şey o. Yoksa ben şimdi saçlarınızı kopara kopara durmadan tarayın demiyorum. Tam tersi, o kadar taramayı biz istemeyiz. Yani saçın kılın kendine böyle devamlı çekiştire taramalardan değil, biz saç dibine, cilde kanlanma masajlarından tarağınızı kullanarak bile bunu yapabilirsinizden bahsettik. Bunu yanlış anlamayalım, o kadar. Evet. Songül Hanım, o kadar güzel ve akıcı geçiyor ki şu anda yaklaşık 40 dakikadır konuşuyoruz. Biliyor musunuz? Fark ettiniz mi? Vallahi ben konuşurum. Vallahi süpersiniz. Bir iki tane de soru var. Aslında bence çok güzel oldu. Çünkü mevzu böyle direkt reklam yapmaktan çok farklı, böyle sizin bilgilendirmenize geçti ki bence çok daha faydalı oldu. Zaten sizi duyanlar, bilenler de sizi bulacaklar. Instagram sayfanızdan, sosyal medyanızdan merak edenler Songül Alcı olarak sizi arayacaklar, bulacaklar. Ama bu arada şunu fark ettik ki dinleyicilerimizin de gerçekten saçla ilgili sorunları var ve bir takım merakları ve öğrenmek istedikleri var. Bu konuda da uzman olarak size de sormak istiyorlar. Bu da güzel bir konuya döndürdü aslında yayınımızı. Ben aslında şu anda bitirmeyi düşünüyordum ama bir iki soru daha var. Onları cevaplamamızı istesem
Mümkün müdür? Vaktiniz var mı? Tabii ki, ne demek? Tabii merak etmeyin. Ben kliniğin içerisindeyim. Ameliyatlar rutinde izliyorum. Ameliyathane Tamam, sorumlusu süper. karşımda. Her şey yolunda, sizleyin. Tamam. Şimdi Almanya'dan da dinleniyoruz. Bizim Facebook yayınımız şimdi Londra'da radyoyuz ama Facebook yayınımızla gurbetçi birçok dinleyicimize de ulaşıyoruz. Almanya'dan da Atilla Bey dinliyor. O da Songül Hanım'a canı gönülden başarılar diliyorum demiş. Bir de şampuanlarla ilgili bir sorusu olmuş. Şampuan değişimi saç döker mi demiş. Mesela kepek nedeniyle şampuanımı değiştirdim ama şimdi de saç dökümü yaşıyorum demiş. Şampuanı çok değiştirmek saç döker mi? Bir de bunun devamında bir soru daha var. Çok saç yıkamak saç döker mi? Bunların hepsinin nedir? Şimdi şampuan değil, yani şampuan var. Yani piyasada da öyle şampuanlar var ki. Şimdi bazı şampuanlar var. Hakikaten saçı son fazında. Şimdi çok geniş sorular aslında. Saçlarımızın bir yaşam döngüsü. Evet. Yani burada olsanız bir saat bir tanesini konuşabiliriz aslında. Evet, yani bir soru, bir program. Şimdi saçlarımızın bir yaşam döngüsü var ve saçlarımız her 6-7 yılda bir dökülür ve yenisi gelir. Bir yenilenme süreci. Dolayısıyla bu son safhası var. Yani dökülmeden önce hani 7. yılda gelmiş, bu gidecek. Dolayısıyla bazı şampuanlar var ki o safhadaki saçları bir döker ve yenilemek üzere. Şimdi dolayısıyla çeşitli şampuanlar var. Neyin ne olduğunu bir sormak lazım. Sorununuza göre şampuan kullanın. Saç dökülmelerinde şampuanın çok etkisini göremezsiniz. Sadece basit bildiğimiz bir saç dökülmesinde. Şampuanlar sadece eğer saç dökülmenize kepek sorunu diyelim buna ya da egzamalar, cilt sorunları diyelim buna, genel cilt sorunlarınızın etkisiyle saçınız dökülüyorsa şampuan doğal olarak cilt sorununuzu çözdüğünde saç dökülme sorununuzu da çözmüş olur. Hı hı. Dökülmenin nedeni önemli. Erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz ve bizde tatsızlık yaratan bildiğimiz erkeklerin saç dökülmesine istediğiniz kadar şampuan kullanın, hiçbir şey olmaz. Hafif renklidir o tip şampuanlar. Saçınızı ancak hafif boyar ve saç çıktı zannedersiniz. Ama cilt sorunları, bakın kepek diyor beyefendi zaten. Bu bir kepek psikolojik bir sorundur. Ya da cilt kurumasının kepeği midir acaba? Bakmak lazım. Egzama mıdır? Bunlar saç döker. Siz şampuanınızı, doktorunuzun verdiği, bu cilt sorununu çözmek için verdiği şampuanı kullandığınızda sorun çözülüp dökülme yavaşladığında şampuan saç dökülmemi yavaşlattı dersin. Hayır, cildin tedavi oldu. Anlatabildim mi? Evet. Peki bunun devamındaki soruyu da soralım. Çok saç yıkamak saça zararlı mı? Çok saç yıkamak tabii ki cildi kurutur ve bakın cildin kurumasıyla saç dökülmesine devam edebilir soru. Evet. Çok saç ve bazı kişilerde de meyilli tabii ciltlerde de tabii çok yağlanmaya sebep olur. Sık saç yıkayabilirsiniz tabii ki. Ya, günümüz şartları bizler her gün duş almak zorundayız ya da çalıştığım iş yeri vesaire dediğimizde yani hani bu şart olabilir. O zaman sık kullanım şampuanı seçeceksin. Sık kullanım şampuanları bunun içindir. Genel olarak şampuanlarla ilgili bir şey söylediğimde böyle kimyasalı az, tuzu olmayan, şimdi hep o tuzlar işte cilt kurutur, kuru cilt saç dökülür. Bunlar içindir onlar. En az kimyasal. Şampuana basit bir deterjan diye bakabilirsiniz. Basit bir köpük, temizleyecek, yıkayacağız. Başka bir şey beklemeyin. Yani bir ilaç mantığında bir şampuan olmadığı sürece evimizdeki şampuana. O yüzden çok abartmayın. Şunu, bunu, ikisi, üçü, beşi bir arada bilmem nelilere çok abartmayın. Saçınızı temizleyin ama çok temizlemeyin. Biraz yağlı kalmasına. Evet, o kadar. Evet. Şimdi hani kısa ve anlaşılır yapmaya çalışıyorum. İnanın her kelimemin arkasından yani bir kitapçık konusu gerçekten olabilir. Öyle. Hani böyle burada olsanız işte mesela bu hafta şampuan konuşuruz. Ertesi hafta başka bir mevzu konuşuruz. Öyle şekilde. Peki Songül Hanım size şöyle bir soru var. Acaba Songül Hanım'ın ürettiği saç şampuanı ya da saç ürünleri var mıdır demiş Murat Bey.
var mıdır? Evet evet, yani tabii çok yeni var tabii ki, fakat biz işte cilt sorunlarına yöneliktir şampuanlarımız, aynı zamanda yakında görür Murat Bey'de ve diğer hastalarımıza klinikten verdiğimiz, dışarıda ticari satışları olmayan, bunlar özellikle formüller, sadece klinikten veriyoruz. Hem cilt sorunları olan hastalara hem de bu saç ekim sonrası mevcut saçın ve saç ekilen saçların desteği için ürettiğimiz, yani gidip eczaneden alamayacağınız ya da marketten zaten alamayacağınız özellikle şampuanlar bazı klinik ortamlarda yılların tecrübesiyle özel formüllerle çıkartılır. Bizim kliniğimizde de böyle ürünler var tabii. Yakında demek ki böyle şeyler de daha çok duyulacak. Ankara'ya yani ele alalım bari işi dedik. Evet, yılların tecrübesiyle neden olmasın, yani sizden iyi kim yapacak? Evet. Haydar Bey Ankara'dan dinliyormuş. Ankara'ya selam olsun. Yahya bizi dinliyormuş ama nereden dinlediğini göremedim. Ona da selam olsun. Avrupa'dan bir yerden dinliyor sanıyorum. Yahya'ya selam. Özgür bizi dinliyormuş Londra'dan. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum hepsine. Songül Hanımcığım, valla süper, güzel, harika bir yayın geçti. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey çok var mı? Valla çok teşekkür ediyorum bizi dinleyenlere. Yani hani herkese selam olsun. Avrupa'da bizi dinleyenlere, Londra'da bizi dinleyenlere. Evet, saç ve saç sorunları için, saç dökülmeleri için, saç ekimi için ve diğer sorunlarınız için de hastanecilik adına, sağlık adına her zaman beni arayabilirsiniz. Ben sizin danışanınız olarak sizi doğru bilgilendireceğimden emin olun. Ben herkese, tüm dinleyicilerimize yardımcı olurum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek? Bir başka programda tekrar görüşmek üzere diyorum.